Umbrella şirketi, Birleşik Devletler'deki en geniş, tek ve bağımsız kurum haline geldi. Şirketin kendi çalışanlarının bile bilmediği en büyük gelir kaynağı ise askeri teknoloji, genetik deneyler ve virüs silahları. İnsanlar üzerine yaptıkları son deneylerle ilgili fotoğraflardan sonra ne düşünüyorsunuz? Laboratuvar ortamlarında geliştirilmeye çalışılan virüsler, inorganik parazitler ve elbette şırıngalardaki malum sıvılar, deney sıvılarından sonra nihai hedefe ulaşmak üzere kobay olarak kullanılan insanlar, hayvanlar ve bitkiler konumuz. O halde hazırsanız başlayalım. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. Resident Evil 1'de Jessica Trevor'ın kızı Lisa'ya, tabii bu Jessica Trevor denek olarak kullanılıyor. O ara kızına gönderdiği bir dizi mektupla alakalı notlara ulaşıyoruz. Şöyle diyor: her geçen gün bilincimin daha da uzaklaştığını hissedebiliyorum. Beyaz önlüklü adamların bana yaptığı iğneler annenin kaşıntısının birazını geçirdi. Bugün bana besin olduğunu söyleyerek bir iğne daha yaptılar. Bana iğne yaptıklarında annenin aklı başına geliyor ama annen her zaman seni düşünemediği için şokta ve üzgün. Ve korkuyorum her şeyi unutmaktan, özellikle de seni ve babanı, yüzlerinizin nasıl göründüğünü, eskiden nasıl birlikte olduğumuzu. Hepsi aklımın karanlık bir yerinde yok olmaya başlıyor giderek. Keşke şimdi yüzüne dokunup seni kollarıma alabilseydim, böylece eski zamanlarımızdaki gibi yine mutlu olabilirdik. Artık burada kalamayacaklarını söylüyor. Oradan kaçmaları gerektiğini yazmış. Kaçma şansımız bir dahaki sefere o laboratuvara birlikte gittiğimizde olacak. İkimiz de baygın taklidi yapacağız ve o beyaz önlüklü adam gardını indirdiğinde bu bizim şansımız olacak. Dışarı çıktığımızda da babanı birlikte arayacağız. Güçlü kalmalısın diye mektubunu sonlandırıyor. 1967 tarihli. Tabii denek olarak kullanılan bu Jessica Trevor'dan yola çıkarak az sonra bu deneylerin, yani daha doğrusu insanlar üzerinde yapılan deneylerle birlikte gerçekte bu şebekenin insanlara değer veriyor mu ya da insanları insan olarak görüp görmediklerini, başka türden bir mahluk, goyim ya da bir deney faresi olarak görüp görmedikleriyle alakalı da bazı dokümantasyona ulaşmış olacağız. Onları nakledeceğiz sizlere. Şimdi Resident Evil 4'te bir kaçan denek olayı rapor edilmiş. Onunla alakalı rapor gözümüzün önüne geliyor. Yakın zamanda yaşanan bir elektrik kesintisi sırasında bir denek kriyojenik uykudan uyandı, muhafaza tankını kırdı ve kaçtı. Denek 20 saat sonra kontrol altına alındı. 7 ölü ve 19 yaralı bıraktı. Cesetlerden birini ve içindeki bir aleti geri alamadık. Buradan tabi biyolojik silah üretmek için kullanılan bir denek ve kısmen başarılı olunduğunu anlamış oluyoruz. Bu talihsiz olayın nedeni istikrarsız güç kaynağıdır. Eski jeneratörler yoğun programımıza ayak uyduramıyor. Yönetim bunun bir daha asla yaşanmaması için araştırmacılardan ziyade mühendislerin ihtiyaçlarına öncelik vermelidir diye bölüm şefi bu şekilde not almış, bakın. Burada nasıl bir araştırmanın yapıldığını gösteren kanıtlar. Nasıl bir araştırma? Biyolojik silah, genetik testler, Serinin ilkinde yine şöyle bir araştırma notuna rastlıyoruz. Artık Conan bilincini kaybettiğinde vücudun bir uyku durumuna geçtiğine dair kanıtlar var. Bu süre zarfında virüs aktif hale gelir ve vücudun temel yapısını hızla dönüştürür ve yeniden yapılandırır. Konak sonunda insansı bir yaratığa dönüştü.
onlara V-Act diyorlarmış. Hızlı ve şaşırtıcı kas gelişimi özellikle dikkate değer, dönüşümden sonra daha çevik ve agresif olur. Şimdiden 4 araştırmacımız onu beslemeye çalışırken öldü ve ortalık anında kan gölüne döndü. Bu trajik ve vahşice kazadan beri bu türe kızıl kafalar demeye karar verdik. Tehlikeli ve değerli prototip numune orada bırakılamaz. Onunla başa çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. İmha etmek kesinlikle bir seçenek değil. Yani çünkü öyle bir numuneye ulaşmak istiyorlar. Elbette yok edecek değiller. Numuneyi dondurmaya ve cesedi arka bahçedeki mezarlığın bodrumuna hapsetmeye karar verdik. Burada tabii biyolojik silah maksadıyla üretilen şeyin ne kadar ortalığa zarar verirse versin çok kıymetli olduğunu ve o yolda çalışan insanların, laborantların ya da araştırmacıların hiçbir kıymeti olmadığını, adeta eğitim zayiatı olarak görüldüğünü burada anlamış bulunuyoruz. Gerçekte de böyle mi değil mi bu işler, bu araştırmalar yapılırken, laboratuvarlarda bu faaliyetler yapılırken ünvanı ne kadar yüksek olursa olsun bunlar bu zayiat olarak görülüp bu araştırmacıların başına bir şey gelirse ya da ölürlerse bu şekilde gömülüp ortadan kaybediliyorlar mı acaba? Underground laboratuvarlarda kaybedilen araştırmacıların ya da başına bir iş gelen araştırmacıların kıymeti hakkında fikir edindikten sonra bir de başarısız deneklerin yani sonucu başarısız olan deney kobaylarının nasıl ne kadar kıymeti olduğuna bir bakalım. Resident Evil 2'de bakınız denek 449 ile alakalı bir not. G embriyosu deneye yerleştirildikten sonra göğüsten karın bölgesine kadar 50 santimetrelik bir kesi yapıldı ve gözlemlere başlandı. Sağlık ekibinin yardımıyla deneyin bilinç düzeyi 15 GCS-10 arasında tutuldu. Ancak deneyin bilinç düzeyi gittikçe kötüleşmiş ve daha fazla gözleme gerek duyulmamıştır. Sonrasında denek imha edilmiştir. Gömülerek veya yakılarak denek imha ediliyor. Denek 501 ile alakalı üreme hızı gözlemlerine dair bir rapor. G virüsü 501 numaralı deneye uygulandı. Kısa bir süre sonra 501 numaralı denek mutasyona uğrayarak G formuna ulaştı ve 30 denekten oluşan bir gruba koyuldu. Yaklaşık 2,5 saat sonrasında deneklerden biri hariç hepsine embriyo yerleştiği gözlemlenmiştir. Deney sonunda tüm denekler imha edilmiştir diyor. Yine bakın bir denek deney sırasında fenalaştı ve intihar etti diyor. Kız kardeşim onların geliştirdiği ve bizzat içinde çalıştığı virüsle öldü. Yine aynı seriden bir rapor, bir not karşımıza çıkıyor. T-virüs, T-virüsü direnci ve deneyi ile alakalı. Denek 628 ve 639 ile alakalı bir rapor. T-virüsüne karşı hafif direnç gösteren denek 628'e G-virüs uygulandı. Sonrasında virüs denek 628 ile yakın münasebetleri olduğu bilinen denek 639'a da başlarda denek 628 direniş gösterdi. Ancak 24 dakika geçtikten sonra enfekte oldu. T virüsüne karşı direnç G virüsünün neden olduğu zihin bozukluklarını engelleyemiyor şeklinde. Bakın deneklerin fiziki bozulmaları hatta ölümleri yanında bir de zihin bozukluklarına sebep olan deneyler bunlar. İnsan deneyleri özellikle son senelerde artan özürlü insan sayısının bununla bir alakası olabilir mi diyoruz. Yani bir yan etki olarak aslında biyolojik silah üretme operasyonu içinde bulunan bir denek olarak bulunan insanlara böyle bir yan etki yani başarısız denekler mi aslında insanlar? Yani özürlülük çeşitleri, otizm, Down sendromları, hiperaktivite bozuklukları ve diğer adını saymanın epey uzun süreci zihin bozukluklarının kaynağı sebebi acaba aslında bu deneyler mi? There's corporations out there creating viruses, turning people into bioweapons. Your friends, aka bioorganic weapon. Tabii bu biyoorganik silah nasıl bir şey? Ne işe yarar? Bunların üretilme için çalışılma gayesi nedir? Burada Resident Evil 9'da Raccoon City Bioweapon Research Report diyor bakın. Raccoon şehrinde biyolojik silah araştırma tesisi, bir underground tesisten bahsediliyor. İsmi ARK olarak geçiyor. Yani Umbrella şirketi
iflas ettirilmiş ya da yok edilmişken işte tekrar onun bir uzantısı. Gerçi şirketlerin isimleri değişse de yönetim kurulları biliyorsunuz birini iflas ettirip bir şirketi başka bir isimle yenisini kurabilir. Burada da aşağı yukarı böyle bir olay dönüyordu. ARK'ın biyosilah araştırma ve geliştirme üzerine kurulu, yani buna odaklı bir teşkilat olduğundan bahsediyor. Sonra T virüsünden bahsediyor zaten, T virüsü. Daha sonra ARK'ın biyolojik silah üretimi için, yani gelecekte işte Kuzey Amerika'daki bilhassa orada kurulacak tesisleri üzerinden anahtar bir rol oynayacağıyla alakalı bir takım şeyler söyleniyor. Ve tabii ki Resident Evil alemi içerisinde görmüş olduğunuz mesela Tyran isimli mutant, yani asıl ismi CMT 501 olan kod ismiyle, daha doğrusu Tyran isimli mutant, bakın değeri, piyasa değeri 120 milyon dolar olarak belirlenmiş. Özellikleri yazıyor. Bir humanoid bioweapon deniyor. Yani geliştirilmiş bir insan yapısı gibi. Metahuman ya da humanoid denilen bir tür oluşturulmaya çalışılıyor elbette. Yani korkusuz, buz gibi duygulardan arındırılmış ve sıcak çatışmayla kimleri bastırmak veya kimleri susturmak ya da nereleri ele geçirmek istiyorlarsa onları başarıya ulaştıracak aslında bir ordunun çekirdeğini tabii oluşturmak istiyorlar bu yolda. Çünkü sıcak çatışmayla bir yere girdikleri zaman, yani tarih boyunca bu yapının, bu şebekenin ne kadar muvaffak olup olmadığı 3 aşağı 5 yukarı malumunuzdur. Yani genelde uzun vadede bir başarı sağlayamıyorlar. Burada kod ismiyle, asıl ismiyle CMNE01 olan Nemesis denen mutant, piyasa değeri belirtilmemiş, bakın, yani belirlenememiş. Bu da yine Tyran'a benzeyen, işte oldukça uzun boylu, böyle Frankensteinvari metahuman denilebilecek biyosilah. Tabii senaryo gereği burada piyasa değerleri falan ortaya konuluyor. Şu kadar milyon dolar veya kendisine fiyat biçilemedi şeklinde. Ancak bunlar satış amaçlı mı? Başta, yani para kazanma amaçlı mı? Bu işlerin arkasındaki adamların gerçekten para kazanma gibi bir derdi mi var? Yoksa birinci planda insan neslini, insanı, fıtratını tagir etme, daha sonra kendi istikballerini garanti altına almak, ömürlerini tırnak içerisinde uzatmak için kendilerine son derece sadık ve korkusuz bir cyber ordu mu yaratmak, üretmek? Burada değerlendirmeyi tabii ki sizlere bırakıyoruz yine. Bir virüs dışarı sızdı. Onları korkunç şeyleri dönüştürüyordu. Daha güçlü ve durdurulamaz. Resident Evil Revelations 2'de başlangıçta neler döndüğünün farkında olmayan bir araştırmacının notlarına rastlıyoruz. 8 Şubat 2010 tarihli bir not, bakınız. Bugün ilgilenmemiz gereken bir sürü ceset vardı. Normalden daha fazla. Bu T-Phobos denemeleri, mevcut denekleri gerçekten de hızla tüketebiliyor. Sadece 3 günde 30 ceset kullandık. Yapılacak tek şey onları torbalayıp bulunduğu çukura atmaya devam etmek. Yetiştirme tesisi için numune talebi başlıklı bir transfer kaydı notu, bakın. Miktar 70 insan. Burada konum adresi vermiş. 70 insan talep ediliyor, bakın. Deneylerde kullanılacak insanlar da değil tabii ki, büyük ihtimalle. Bu tarz deneylerde sadece harcanacak birer cisim olarak evsizlerden ya da uyuşturucu müptelalarından
alınan, gelişi güzel ya da otostopçulardan alınan, hasat edilen insanlar olsa gerek. Yine araştırmacının günlüğünde bugünden itibaren Uroboros virüsünün cesetlerle kullanıldığında etkileri üzerine araştırmalara başlıyoruz diyor. Her gün kapımıza çok sayıda ceset teslim ediliyor. Stuart araştırma materyallerimizden asla eksik kalmamamızı sağlamak için gerçekten çok çalışıyor. İşe virüsü bir cesede enjekte ederek başladık. Ceset bir tür kukla gibi yeniden canlandı. Agresif bir kukla şüphesiz. Temas ettiği herkese de saldırdı. Bu araştırma kolu giderek daha çok biyolojik silah geliştirmeye benziyor demiş araştırmacı. Başta olayların farkında değildi galiba, ne için çalıştığını bilmiyordu. Ve bir de tabii ki burada ölüleri yeniden canlandırma projesi, onları birer silaha dönüştürme projesi de gözümüze çarpıyor. Şimdi tabii insanların alay ettikleri zombi virüsü veya zombi olayıyla alakalı gerçekten biz çalışmalar yaptıklarını düşünüyoruz doğrusu. Yani bu kadar entertainment aleminde reklamlarını yapmaları boşuna değil. Aslında bunun altında gizli bir gaye, bir maksadın açığa vurulması belki de var. Şimdi bakalım, Novistador isimli bir mutajenik varlık üretilme çalışmaları Resident Evil 4'te geçiyor. Şöyle takip günlükleri var. Efendi Ramon, tabi Ramon dediği o hareketin liderlerinden bir tanesi. İnsan formumuzun kusurlarını gidermek, eklem bacaklı kardeşlerimizde gözlemlediğimiz küçük hayvanlar kastediliyor burada. Az sonra Novistador gösterince size anlayacaksınız ne olduğunu. Mükemmelliği aramak için bana gerçekten üstün bir görev bahşetti. Bu uğurda hayatımı seve seve adayacağım diyor. Yani kovay olmaya razıyım, denek olmaya razıyım. Ocak uyanışımdan bu yana 4 yıl siyah sıvıyı vücuda nakletme çabalarım başarının eşiğinde. Anahtar rahimdir. Saf bir ruhun oldukça uysal ve uyumlu bir denek olduğu kanıtlandı. İlk uyanıştan 6 yıl sonra seçilmişlerin rahimlerinde taşıdığı bu kutsal larvalara kendi adımdan esinlenerek U2 ismini verdim. Sanki kendi etimden doğmuş gibi ailemin isminin prestijini taşıyacaklar. U2'lar şimdi yetişkin insan boyutuna yaklaştı ve beslenip çoğalmaya devam ediyorlar. Başarıyla yeni bir tür yarattım. Novistador isimli tür de bu şekilde, bakın. Uçan bir böcek ya da bir sinekle insanın genlerinin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan, üzerlerinde yapılan bir deneyle ortaya çıkarılan yeni bir canlı formu ya da yeni bir biyoorganik silah formu bu şekilde. Yani maksat insanın bütün zayıflıklarından arındırılarak hayvanların bir takım üstünlüklerinin insanlara yüklenerek, insanın fıtratına nüfuz ettirilerek yeni bir biyoorganik silah türlü amaçlar için kullanılmaya hazır. Novistador da bu şekilde. Aynı dosyaya bağlı günlükler şu şekilde devam ediyor. Ekim uyanıştan bu yana 8 sene geçmiş yani. Nihayet asil arayışım son aşamasına geçiyor. İnsan ve böceğin birleşimi. Hizmetçi kadın deneye gönüllü olarak katılmayı lütfetti. İnsanlığı aşmak ve efendi Ramon'u gururlandırmak için tüm kalbimi bu çabaya adayacağım. Görkemli bir birleşim gerçekleşti. Hizmetçi kadın çok acı çekti ama boşa değil. İşte emeğimizin meyvesi tüm güzelliğiyle karşımızda. Bu mükemmel yaşam formunu U3 ismiyle kutsayacağım. Zira 3 en güzel ve eksiksiz sayıdır. Notların devamında şimdi sadakatimi gösterme sırası bende diyor. Yani o hizmetçi dediği kişiden sonra herhalde sineğe ya da böceğe, dev bir böceğe dönüşme işlemi tamamlanmış. Naçiz hizmetkarı Isidro Uriarte diyor. Burada da deney başarıyla neticelenmeden evvelki bir takım süreçleri görüyoruz. İnsanı böcekle birleştirme çabalarımda çaresiz kaldım. Onların birleşmesi gerçekleşmiyor ve sabrım tükeniyor. Hizmetçi uzun zamandır acı çekiyor ve itiraf etmeliyim ki onun ızdırap çığlıklarını duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Acaba mükemmelliğe ulaşabilecek miyim?
İki seçeneğim var. Birincisi mevcut yöntemimle devam etmek, hiçbir şey değiştirmeden uyumlu böcek bileşenleri arayışımı genişletmek. İkincisi ise daha duygusuz, daha ahlaksızca tamamen farklı bir organizma daha eklemek. Bir hayvan daha eklemekten bahsediyor. Bu ikinci seçenek muhtemelen başarısızlığa yol açacaktır kötü yapılırsa diyor yeni bir organizma eklemenin. Ama korkarım ki mevcut yöntemlerimi değiştirmezsem bu çıkmazı aşamayacağım. Eğer işler böyle devam ederse hizmetçi zayi olacak. Şimdi ne yapacağımı bir an önce karar vermeliyim. Naçiz hizmetkar Isidro Uriarte diye bitirmiş tekrar notları. Hayvanların gen yapılarını incelerken ya da insanlarla herhangi bir etkileşime geçmesi yönünde bir takım deneyler üzerinde, bir takım genetik çalışmalar üzerinde dururken sadece fareler, tavşanlar gibi bir takım belirli hayvan türleri üzerinde mi yoksa daha geniş bir ağ üzerinde mi çalışıyorlar? Yani çok farklı hayvanlar. Bunlar arasında soyları tükenmekte olduğunu iddia ettikleri bir takım hayvanlar da mı işin içinde? Bunları gizliyorlar mı? Yani aslında hayvanat bahçeleri bile tavşana bak denecek mekanlar mı? Hayvanat bahçeleri vasıtasıyla hayvan ticaretini meşrulaştırıp arka planda kendilerinin timsahtan ayıya, filden balinaya kadar birçok hayvan üzerinde insanla etkileşimli veya kendi başlarına deney yaptıklarını acaba düşünebilir miyiz? Resident Evil 2'de bakın gerçekten okumaktan hicap duyacağınız şu şekilde bir takım notlara rastlıyoruz. At kuyruklu geyik 6 yaşında bir erkekmiş. Arkley dağlarında yakalanmış. Boyu ve ağırlığı orada var. Ortaya çıkan neticeden memnunum fakat bu ufak şeyler üzerinde çalışmaktan artık sıkıldım diyor. Yani hayvanları kastediyor. Hep aynı uysal hayvanlar veya ufak tefek hayvanlar. Daha zorlayıcı hayvanlara geçmenin zamanı geldi bence. Tabii daha zorlayıcı hayvanlardan kasıt avcı hayvanlar, iri hayvanlar, yırtıcı hayvanlar, soylarının tükenmekte olduğunu iddia ettikleri hayvanlar. Sibirya kaplanı misal bakın 4 yaşında bir erkek demiş, boyunu kilosunu vermiş orada ve orada kendi hislerini, düşüncelerini yazmış gördüğünüz üzere. Yani aslında İslamsız, yani İslam'dan yoksun bir bilim adamının insaniyetten yoksun olduğunu burada Capcom bize gözler önüne sermiş. Yani niçin vicdanlı olunsun ki? Dinin olmadığı yerde niye ahlaklı olunsun? Yani kime hesap vereceksin günün sonunda? Ölümle birlikte yok oluş var, öyle değil mi? Yani. Resident Evil 2'de 43 kod numaralı bitkiyle alakalı şöyle bir not gözümüze çarpıyor. Bu bitki şaşırtıcı derecede bir büyüme gösteriyor. Eğer talihsiz bir şey olursa kontrol edilmesi zor olabilir. Öngörülemeyen bir olay durumunda hasarı en aza indirmek için bitki öldüreni yukarıdaki talimatları kullanarak üretin diyor. Peki bu 43 numaralı bitki neye benziyor bakalım. Genç Leon Kennedy bitkilerin deney ortamına dalıyor Resident Evil 2'nin sonlarına doğru ve karşısına mutant hale getirilmiş, genleriyle oynanmış bu şekilde dev bitkiler ve sarmaşıklar çıkıyor. Tabi başka hangi organizmalarla etkileşime girip girmediği ile alakalı serinin içinde bir takım dosyalarda okuyorsunuz yani bunları. Bunlarla savaşmak durumunda kalıyor gördüğünüz gibi. Bitkilerden de bir tür biyolojik silah üretme çalışmaları, üretme faaliyetlerini burada görmüş oluyoruz.
Müdavimlerin bileceği üzere Resident Evil 4'te Las Plagas isminde bir parazitle insanların birleştirmesi deneyi oluyordu. Yani böylelikle yeni bir tür, yani zombi gibi hepten akılsız düşünemez değil de düşünebilen, alet edevat kullanabilen bir tür üzerinde deneyler yapılıyordu. Burada da bir rapor gözümüze ilişiyor. Lord Sadler'a diye başlıyor. Lord Sadler tabi hareketin lideri, burada kötücül hareketin lideri tırnak içinde. Harika haberler bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Üstün tür Las Plagas'ın üretimi resmen başladı. Eğer her şey planlandığı gibi giderse nihai hedefimize ulaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Yani bu Las Plagas denen parazit insanlara yerleştiriliyor bir şekilde. Yani şöyle hiç bilmeyenler için bir örneklem yapabiliriz. Matrix'in ilk filminden. Hoşunuza gitse de gitmese de. Yani İspanyolların Las Plagas dediği de işte 3 aşağı 5 yukarı böyle bir parazit insanlara yerleştiriliyor. Tabi Matrix filmindeki kontrol amaçlı ve izleme amaçlı idi yanılmıyorsak. Ancak Resident Evil serisindeki biyolojik silaha dönüştürmek için insanları böyle bir parazit yerleştiriliyor. Raporun devamında şöyle deniyor. Plaga gerçekten müthiş bir organizma. İnsan, köpek, karga, herhangi bir omurgalıda yaşama kapasitesine sahip. Dünyada onun gibi başka bir parazit yok. Üstün tür, özellikle etkileyici. Çünkü beyne herhangi bir zarar vermeden bir konakçıyla bütünleşebiliyor. Böylelikle yani beyne zarar vermeyince de bilinçli bir köle olmuş oluyor. Yani hepten robot olmuyor. Kendi akli mekanizmaları sınırlı da olsa çalışmaya devam edebiliyor. Efendiler için bu elbette daha kullanışlı bir durum. Zombidense birazcık aklını asgari miktarda çalıştırabilen zombiler. Tabii Great Reset, Davos'larda filan alınan 2030 büyük resetleme raporlarını da hemen aklınıza getirebilirsiniz belki. Hiç kimse sizin egemenliğinizin gücüne karşı koyamaz diyor bakın. Aksine özgür iradenin yokluğuna eşlik eden mutlak sevinci deneyimledikten sonra kim direnir ki? Ben bunun yaşayan kanıtıyım. Bir zamanlar ne kadar da cahilmişim. Mutlak iradesizlik, mutlak mutluluk diyor. Yani açık açık söylüyor bakın. Burada da yazıların sahibi Anabel Garcia Escudero baş araştırmacı olarak efendilerine bağlılığını bu şekilde iletmiş oluyor. Yani bu şekilde gerçekten insan iblisi diyebileceğimiz kişilere gönüllü surette mutlak kölelik yapmaya namzet aday milyonlarca insan vardır belki yeryüzünde. O yüzden zaten İnsanoğlunun çoğu 3 maymunu oynamaya devam ediyor. Bulunduğumuz asırda da tüm bu şeytani faaliyetlere rağmen. Resident Evil 5'e geldiğimizde bu malum plaganın tip 3 versiyonu karşımıza çıkıyor bu sefer. Burada bir dizi saha testi araştırma raporlarını şimdi okumuş oluyoruz. Şöyle diyor, tip 3 plaganın ilk saha testinden bu yana bir hafta geçti. Tip 3 önceki versiyonlara göre önemli ölçüde geliştirilmiş fiziki yetenekler sergilemek üzere tasarlandı. Orijinal La Plaga bir konağa gelişmiş fiziki yetenekler kazandıran kontrol plagası olarak bilinen özel bir plagaya sahipti. Bu kontrol tipleri sayıca sınırlıydı ve konakta her zaman ciddi fiziki değişikliklere neden oluyorlardı. Bu nedenle onları kullanmak her zaman elverişli olmuyordu. Yani kullanışlı olmuyordu diyor İspanya'daki versiyon için. İş açısından bakıldığında bu istenmeyen bir vaziyetti. Fikir, tüketicilerin istediği gibi hiçbir yan etkisi olmayan süper askerler yaratmaktı. Tabi tekrar söyleyelim, bu La Plaga tip 3 denen versiyon Afrika'da üretilen bir versiyon olduğu geçiyor yani seriye göre, kurguya göre. Diğer ekipler şu anda ticari kullanım için La Plaga'ya benzer bir ürün geliştirmek üzerinde çalışıyorlar. Fakat
La Plaga'nın insan konaklarına olan yatkınlığı göz önüne alındığında onu geliştirmeye devam etmek avantajlı görünüyor. Diğer yöntemler daha üstün süper askerler üretebilir fakat konağı tamamen kontrol edilebilir hale getirmezlerse etkinlikleri sınırlı olacaktır. Yani burada tekrar üzerinde vurgu yapılan husus tam bir kontrol sağlanabilmesi. Yani deneklerin biyolojik silaha dönüştürüldüklerinde üzerlerinde tam bir kontrol sağlanabilmesi. Yani başına buyruk çok hareket edememeleri önemli. Bu yüzden daha büyük, daha gösterişli silahlardansa belki bir alt segment silahlar olsun. Biraz daha az düşük kuvvete sahip olsun ama bizim olsun hesabı. Yani bizim tam kontrolümüzde olsun gayesi güdülüyor. İşte bu gayelerle bir alt plaga alıp ona kontrol plagasından bir gen yerleştirerek yeni bir plaga türü yaratıldı. O da tip 3. Tip 3 plaga. Eğer bu tip 3 mükemmelleştirilebilirse biyosilah pazarında yeni standart haline geleceğine inanılıyor diyor notun bu kısmında. Devamında bir dizi aksilikten dem vuruyor. O gün hala uzakta diyor. Bakın burada biraz ümitsizliğe kapılmış araştırmacı. Yakın zamanda yapılan bir saha testi sırasında bir dizi sorun ortaya çıktı. Başlıca sorun etkisiz tutunma oranı. Yetişkin ve ergen erkeklerde tutunma oranı normal La Plaga'daki gibi yaklaşık %92, kadınlarda ve küçük çocuklarda ise tip 3'ün %0 tutunma oranı var. Yani burada organizmayı seçtiğini görüyoruz. Yani öyle her istediklerini tam bir başarıyla tatbik edemiyorlar. Bu hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla mevcut haliyle tip 3'ün yeterli bir ürün ortaya koymayacağı açıktır. Yani yeterli bir biyolojik silah ürünü ortaya çıkarmada biraz agresif olduğu söyleniyor. Çünkü kontrol plagası geninin dinamik etkisi var diyor. Yani ne kadar güçlü bir silah, ne kadar güçlü bir biyolojik silah üretmek isterseniz kullandığınız acayip parazitler agresifleşiyor diyor. Yani sizin öyle istediğiniz gibi işler yolunda gitmiyor. Sizin istemeyeceğiniz şekilde size karşı bir dönüşü oluyor. Bir isyankar etkisi oluyor tabiri caizse. Bu da tabii insanoğlunun her ne kadar ilah gibi, tanrı gibi davranmaya çalışsa da bu şekilde hükmedemeyeceği, böylesine bir azametli kuvvetinin olmadığını, haddini bilmesi gerektiğini yine göstermiş oluyor. Gerçekte de böyle zaten. Bu bir kurgu ama hakikatte de böyle olduğunu hayatın her safhasında sizler de bizler de test edip görüyoruz. Burada ne olursa olsun ümitsizliğe kapılınmaması gerektiğiyle alakalı. Çünkü testlerde bir takım olumlu neticeler de alındığını yazmış, kaydetmiş. Diyor ki fiziki yeteneklerde önemli gelişmeler sağlama hedefimiz bir ölçüde gerçekleşti. Konakların zıplama gücü dikkat çekici bir gelişme gösterdi demiş. Bu saha testiyle başlangıçta arzu ettiğimiz tüm neticeleri elde edemedik. Ancak test tam bir başarısızlık değildi. Mevcut testlerden elde edilen bilgileri kullanarak gelecekteki testlerde iyileştirmeler yapmak mümkün olabilir diyerek bu bölümün notlarını bitirmiş bölüm şefi. Resident Evil Requiem'de ise yaşlı Leon Kennedy bakın hala 40'ını geçtikten sonra 50'sini geçtikten sonra bile bu dev sarmaşıklarla, dev bitkilerle mücadele ediyor. Yani vardırmak istedikleri yer, yaptıkları deneylerin böyle dev canavar bitkiler, dev biyolojik silahlar, hangi canlıdan olursa olsun, bitki, hayvan, insan başta tabii ki bir şekilde bu biyolojik silahları elde etmek ve kendi güçlerini, o güç hırslarına, o güç arzularını tatmin edecek daha fazla, daha büyük güçler elde etmek. Yani bunun bir sınırı yok onlar için elbette ve ölene kadar da bu işlerine devam edecekmiş gibi görünüyorlar. Resident Evil Revelations'da Malakoda'nın geliştirilmesi tamamen şans eseri oldu diyor. Burada da bir ektoparazit durumu var. Yani başta T-Abies virüsü ile enfekte etme çalışmaları yapıyorlar biyolojik silah üretmek için. Şans eseri test deneklerinden bir parazitlerle kirlendi diyor. Böylelikle üretmiş oldukları virüsü aynı zamanda bir ektoparazit ile etkileşime geçirerek yeni bir biyolojik silah üretme imkanı bulduklarını söyleyecekler. Az sonra göreceğiz. Parazit Gyrodactylus salaris küçük bir monogeneyan ektoparazittir.
konağı enfekte etmek için T-Abies kullanıldığında sadece konağı değil, aynı zamanda paraziti de etkiler. Çift enfeksiyonların oluşturduğu mutasyonlar genel biyolojik silah gelişimimizi iyileştirmemizi sağladı diyor. Bir larval malakoda sadece 1 santimetre uzunluğundadır. Çok ufak olduğu için virüs içeren bir sıvı salgılayarak konağı enfekte etmek için bir parazit olarak kullanılabilir. Parazit konağın içinde mutasyona uğrar ve hızla olgunlaşır. Belki de T-Abies'in sinerjistik etkisi ve salgı organizmanın metabolizmasında bir artışa neden olur. Malakoda'nın gelişebileceği boyut konağın boyutuna bağlıdır. Klinik testler henüz yapılmamış olsa da eğer bir balina konak olarak kullanılacak olsaydı Malakoda'nın alabileceği boyutun bir sınırı olmazdı. Yani Malakoda dediği de şöyle bir şey hemen hemen. Rapco sunar. Otomatik adam. Makineleri daha insansı hale getirmek için zaman harcadım ama tam tersi de mümkün tabii. İşte burada Şerif. Muhteşem. Ben onları ortadan kaldırırım. Aslında Robert House insanları makineleştirmek istiyordu. Hafızalarını silecekti. Emirlerini koşulsuz takip edecek hale getirecekti. Evet Robert. Yakında kimin robot olup olmadığını bilmeyeceğiz. Boynunda küçük bir yara izi olacak. Yakında kimin robot olup olmadığını bilmeyeceğiz. Boynunda küçük bir yara izi olacak. Aslında onlar hayvanlar. Temel içgüdülerini ortadan kaldırabilirsek eğitebiliriz. Asla insan olmayacaklar ama uslu içgücü sağlarlar. Tabii tüm bu biyolojik silah hikayelerin yanında bir de insanlığın üzerinde tam bir tahakküm, tam bir kontrol sahibi olma gibi bir fantazya var. Yani tüm bu çalışmaları insanların başta sosyal güvenlik numaralarını, kimlik numaralarını, resmi kodlamaları yapmak, onları kendi küçük köylerine hapsetmek, ondan sonra pasaport, vize gibi uygulamalarla çok zor şartlarla bir yerden bir yere gitmelerini temin ettikten sonra tıp veya bilim adı altında yapılan bir takım çalışmalarla belki de birer goyim olarak gördükleri sıradan halk tabakasını tam bir köle formuna getirmek. Zaten köleleştirmiş oldukları toplumları ve insanoğlunu belki bir çip vasıtasıyla gelecekte ya da yakın gelecekte üretecekleri bir çip vasıtasıyla tam bir kontrol altına sokmak gibi bir projede var gibi görünüyor sanki. Is critical because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. We need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. We now see mass surveillance systems established even in democratic countries, which previously rejected them. And we also see a change in the nature of surveillance. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. Governments want to know not just where we go or who we meet. Above all, they want to know what is happening under our skin. What's our body temperature? What's our blood pressure? What is our medical condition? In a matter of seconds, the chip is inserted.
Transformation is complete. When scanned, all of a person's information about their vaccination status is shown on a reader or phone. Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. Humans are now hackable animals. You will own nothing, and you will be happy. You know, the whole idea that humans have, you know, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. Neresi burası? Umbrella burada ne yapıyormuş ki? Burası yetimhaneden çocuk getirdikleri yer. Üzerlerinde deney yapıyorlardı. Peki üzerlerinde deney yapacak bu insanları, bu donörleri nereden hasat ediyorlar, nereden devşiriyorlar? Bu da önümüzdeki kayıtların konusu olacak. Allah nasip ederse. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا